Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir farklı konuda birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar geçen hafta aynı bu şekilde bu ortam vardı. Şöyle gördüğünüz gibi ekrandaki aynı bu ortam vardı. Bundan dolayı zaten rahatsızdım. Şu an iç kaptanı değiştiriyor. Aldılar. Şimdi şuradaki olayı anlatayım. DK loncasının kaptanı içeriye vurdu. Kaptanın içerideki asker azaldığı için BT'deki Zülfikar içeriye vururken yani Temur'un içerideki askeri az olmasın diye kaptan değişikliği yapıyordu. Çünkü Zülfikar full vuracaktı ama Temur'un askeri yaralanmış içeride demek ki kaptanı değiştiremedi. Şimdi arkadaşlar neyse bu önemli bilgiyi atladıktan sonra buradaki önemli nokta bu Türkler niye savaşıyor? Geçen hafta başkaları savaşıyor, bu hafta başkaları savaşıyor. Bunlar ne yapıyorlar ya? Şimdi şunu söylemem lazım ki bakın benim loncam sizlerin çoğunuzdan belki de hepinizden en eski oyuncu benim. Benim loncamda %95 oranına kadar böyle yabancılarla oynamışlığım oldu. Şu an Türklerin sayısı arttı ama yani loncamdaki üyelerim, oyuncularım çoğu yabancıydı sürekli. Ama ben eskiden bu yana son zamanlardan bahsetmiyorum çünkü şu an Titanların krallıklarında oynadığımız için bu söylediklerimi yapamıyorlar. Arkadaşlar eskiden bu yana ben gittiğim krallığa peşimde 10 tane Türk loncası geliyordu ya. 10 tane Türk loncası geliyordu peşime. Ben üst loncası oluyordum. 10 tane Türk loncası. Şimdi insanların gözünde şöyle bir şey var. Hatta yeni oyuncuların ya Türk krallıkları neresi? Gidelim orada rahatça takılalım diye bir durum var. O şekilde insanlar oraya akın ediyorlar. Gidiyorlar. Şimdi o zaman da peşimizde bir ton insan vardı. Geliyorlardı peşimizden. Onlar da bile mesela bizim loncadaki yabancılarla onlar arasında problem yaşanıyordu bazen. Kendi loncamla krallığımda olan Türk loncalarıyla problem yaşandığı zamanlar oluyordu. Ama diyordum ki vurmayacaksın. Saldırmayacaksın. Bunu ben kendim diyordum. Oyun için demiyordum ki ya bu bir oyun. Oyundur. Biz güçlüyüz. Vur gitsin. Al kili, al kaynaklarını yapmıyordum. Siz şimdi loncalarınız full neredeyse Türklerden oluşuyor. Siz nasıl böyle bir durumlara giriyorsunuz ya? Bir krallığa 2 tane Türk loncası düşüyor. İkisi de birbiriyle savaşıyor. Devam edeyim. Yaşadığım olaylara devam edeyim. İnşallah örnek alırsınız bana bakarak. Şimdi bu şekilde %90-95 kendi loncam yabancı olmakla birlikte bu şekilde oynayarak biz bayağı bir süre devam ettik. Şimdi arkadaşlar diyelim ki kendi loncamda İspanyol bir oyuncu var. Ben buna Türklere saldırtmıyorum. Bu da bunu biliyor. Ama ben gidip krallıktaki İspanyol bir loncaya saldırdığım zaman düşünün kendi oyuncum bana şunu demişliği oldu. Bana diyordu ki sen bizim kendi ırkımıza saldırtıyorsun insanları, loncayı ama sen Türklere saldırtmıyorsun. Bu nasıl bir ilişki? Ya bu liderden kaynaklanıyor arkadaşlar. Burada ne kadar bir oyundan bahsetsek de buradaki bir insanların emeği var. Ben sadece üst savaşından bahsetmiyorum ha. Nedeni şu, sadece bu üst savaşından ibaret değil.
Keşke desem ki ya bu adamlar zevkine üst lonca üst savaşında kapışıyorlar. Bunun devamı yok. Bunlar birbirlerine karşı savaştan sonra saygılılar, savaşta saygılılar desem eyvallah. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu savaş bu şekilde devam ediyorsa bir hafta boyunca küfürleşmeler global dolu. Bunların lonca duvarları dolu. Kesin öyledir yani. Lonca duvarları doludur ve onu da zaten siliyorlardır. Hani çünkü millet yazıyordur. Bunlar direkt siliyorlardır. Çünkü küfür, kavga, gürültü devam ediyordur. Bir bakalım. Ya 4 saat, 3 saat, 2 saat, 1 saat bir lonca duvarında bu kadar şey olur mu arkadaşlar? Benimkinde olmuyor. Yani arkadaşlar şimdi diyeceğim o ki yani baktığın zaman ilginç ya. Ya ben kendi insanlarımın, kendi oyuncularıma ne kadar da yabancılarla dolu bir loncayla oynasak bile Türklere saldırmayıp onların bizim peşimizden gelenlere davranışlarımız, gösterdiğimiz saygı ya loncam olarak oyuncuların belki diyaloglara girmiş olabilir. Ne bileyim bir iki böyle saldırganlık pozisyonuna girmiş olabilirler. Birbirlerine ya benim kaynağıma geldin falan filan yapıp da kavga etmiş olabilirler. Ama sonuçta ben araya girdiğim zaman bu olayı engelliyordum. Bir daha yapmayacaksın yapıyordum. Saldırmayacaksın diyordum. Bir şey olduğu zaman bana geleceksin diyordum kendi oyuncuma da. Ama bıraksam ne yapacak? Gidip milleti ezecek. Bizim loncanın kudretini kullanarak normalde yabancı oyuncum gider adamları ezer. Ama ben buna engel olduğum için duruyordu. Ha durmasa ben zaten adama atıyordum loncadan. Ya loncadan adama atıyordum arkadaşlar. Bu kadar basit. Burada kim ön ayak oluyorsa, kafa gösteriyorsa atacaksınız. Buna engel olacaksınız. Düşünün ya geçen video yaptım. 1720 krallık var ya. Sanki tek bir krallık var da herkes oraya toplanmış gibi yapmayın bunu. Başka krallık mı yok? Bir de şu var. Arkadaşlar şimdi üst için ortada mı kaldınız? İki lonca hanginiz alacağınızı mı bilmiyorsunuz? Ya bir tane lonca gelir aranıza girer. Zaten bu böyle devam ederse bu krallıkta savaş var deyip bu krallığa yeni lonca yakındır göç etmesi. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Savaş zamanında bile gelirler. Ben çok yaşadım. Savaş zamanında bile gelir. İkinize de yedirtmezler burayı. Geçen iki Türk loncasının tam savaşma zamanında başka bir lonca geldi. Canlı örneğini gördünüz. Geldi ne yaptı? İkisinden de üssü aldı. Yani bunun bir hafta ya ben üst loncası oluncasine bu hallere girilmeye gerek yok arkadaşlar. Ben mesela sordum. Bir tane üyelerine soruyorum mesela. Niye böyle savaş var? Üssü aldılar bize kötü ünvan verdiler. Ya kardeşim üssü aldın adamlara niye kötü ünvan verdin? Ama illa ki aralarında bir şeyler dönmüştür ki. Onlar da kalkıp da böyle bir ünvan vermiştir. Zaten aralarındaki kızışma başlamıştır ki adamlar kalkıp da olumsuz ünvanlar veriyor. Ya tuhaf durumlar. Hangi bir yerinden alacağım? Ben diyorum ki ya arkadaş bak ben kendim loncamın geneli yabancı olmasıyla birlikte ben senelerce Türkleri sırtımda taşıdım. Adamlar sürekli benim krallığa geliyordu gittiğim yere.
Bazen sıkıştığımız zamanlar bile oluyordu. Niye? Ya düşünsenize 10 tane lonca atıyorum 1000 kişi yapar. 1000 kişi kaynak toplayamıyorsun. Bak seviye 5 eskiden şey vardı. Seviye 5 kaynakları işte sadece üst loncası toplar yapanlar bile vardı ya. Sadece üst loncası toplar. Ötekileri vuruyorlardı. Biz böyle bir şeylere kalkışmadık hiçbir zaman. Ama şimdi ya ben böyle şeyleri gördüğüm zaman sinirleniyorum arkadaş. Dediğim gibi sadece bunlar üst savaşından ibaret değil. Bu adamlar bir hafta boyunca küfür, kavga, kıyamet, ondan sonra hadi üst savaşına gel. Şu an bu loncalardan yine bana yardım çağrıları geldi. Arkadaşlar ben ne diyorum, siz ne yapıyorsunuz ya? Bu oyun PUBG gibi değil ki gittin adamı kafadan vurdun da bir daha dirilteceksin adamı. Bu işi değiştiriyor. Gidip orada 2 tane de küfrü ben mi yiyeyim? Niye ben böyle bir şeye gireyim? Kimse de girmesin. Ben şu an görüyorum sosyal medyaya düşüyor. Sosyal ortamlara düşüyor mesela. İnsanlara geçen hafta da gördüm, bu hafta da görüyorum. Yazıyorlar işte şu krallıkta savaş var, haydi gelin. Lan sen kardeşim, sen adamı savaşa çağırıyorsun da nereye çağırıyorsun? Götürüp Türklerle niye savaştırıyorsun? Millet de soruyor. Panolarına yazıyorlar. Siz atıyorum Türk loncasıyla mı savaşıyorsunuz? Bak bunu yadırgayanlar da var. Ama bazıları da var dışarıdan hemen yardıma gidiyor. Bu bir oyundur diyor. Sen zayıfken, güçsüzken, seni yakarlarken bu bir oyun demiyordun. Şimdi kudretiniz arttı diye bu bir oyuna mı dönüştü? İnsanlar çok garip ya. İnsanlar çok garip. Biz her zaman neredeyse güçlü olan taraftık. Ama bir kez kalkıp da böyle bir şeye müsaade etmedik. Şimdi ben ortamı görüyorum. Biz mi eskide kaldık? Bu nereye dönüyor? Ben anlamadım. Şimdi mesela kaptanlara bakın, Zülfikar'la Temur. Büyük olasılıkla bu Temur zaten üstü alacak. Nedenini ben söyleyeyim size. Bakın iki kaptan arasındaki şeyi yapayım ben. 12 tane hepsinin ekipmanları yıldızlamış. Şuraya bakın 1254, 123 bakın. 800 tane de yıldızı var. Aradaki farka bakın, şunlar da 12. Şurası da aynı şekilde 12. Şimdi Temur'a bakın. Dediğimi anlayacaksınız. Temur normalde bunu alır. 15, 15 şuralarda 12, 13. 914. 800'e 914 yıldızı var. 162. Ötekinin 123. Bu da 1200 küsürlerdeydi ötekinin. Temur'un 1649. Bu büyük olasılıkla zaten burada Temur alması lazım. Ama ya zaten Temur benim arkadaşım. Ben desem ki ya kardeşim bırak savaşı, bırakacak. Ama ben kendim de müdahale olmuyorum. Millete de karışmıyorum. Ya karışmıyorum ya. İstesem adama derim ki kardeşim yardım etme adama. Yardım etme adamlara. Girme böyle işlere. Benlik bir şey değil. Çünkü Temur için, bak söylüyorum, Temur için bu savaş. Çünkü bu adamlar sizi kullanıyorlar. Bu adamlar sizi kullanıyorlar. Adamın derdi savaş gerçekten. Çünkü sen onun için yabancısın. Sen onun için yabancısın ama kendi ırkından bir lonca olsaydı atıyorum, gidip adama oraya yardım edecektin. Burada şimdi karşılıklı şey yaptığınıza bakmayın. Burada başka kendi ırkından bir lonca olsaydı burada, adam gidip onlara yardım edecekti. İkinizi de vururdu. Savaş neredeyse bu adamlar orada. Evet, şu an yükleniyorlar. DK loncası. Bakalım üstü tutacak mı? Vallahi arkadaşlar garip bir mevzu. Bilmiyorum, bana bundan dolayı ya bu arkadaş niye bu işi kabullenemiyor, bunu oyuncasına görmüyor diyenleriniz var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben her zaman söylüyorum, bu bir böyle 5 dakikalığına oynadım, birbirinizi öldürdünüz sonra dirildiniz gibisine bir oyun değil. Bu bir strateji oyunu. Ben mesela yeni başlayacak bir oyuncu olsa
ya da geri dönecek bir oyuncu olsa insanlara şunu söylüyorum. Bakın iyi dinleyin beni. Diyorum ki arkadaşım bu oyuna başlama. Bu oyuna başlama. Ben insanları düşünüyorum ya. Bu oyuna başlama diyorum. Şunu bir vursun. Yavaşlatıcı atmışlar. Alamadı. Çünkü Zülfikar güçlü. Evet, kapandı üst. Arkadaşlar. Çünkü bu da doğru. Daha yeni yaptı da göstermedim. İçtima yaptı bunu. Şu Harry Potter. İçtima vurdu ama yakamadı. Temur'a vurdu. Lideri içeride diye. Adam tuttu. Çünkü güçlü olan Temur'du. Yani bu biraz da şans işi arkadaşlar. Zülfikar belki DK'ya da gelmiş olabilirdi. Temur da rastgele bir bakacaktı ki o tarafın kaptanı yok, geçecekti BT'ye kaptan olacaktı. Yani adamlar için bu bir şey, bakıyor hangi tarafa geçse savaşabilecek, o tarafa geçiyor, savaşını yapıyor, geçiyor. Bunlar gibi bir hafta boyunca kavga kıyamet devam ettirip sonra hadi üste gidelim bunlara kaptırmayalım mevzusu yok. Bir önceki savaşta BT loncası üste almıştı. Şimdi de DK loncası üste aldı. DK loncası. Siz savaşmayıp da bir hafta savaşsız birbirinize yardım edip BT loncası üste alsaydı, bir haftada DK loncası üste alsaydı ne olurdu yani? Yani ne olurdu? Şimdi şu konuya tekrar döneyim arkadaşlar. Dediğim gibi yani deseniz ki bana ya niye hani insanların böyle normal birbiriyle savaşmasını istemiyorsun falan. Şimdi arkadaşlar şöyle, dediğim gibi yeni başlayacak ya da gidip de sonradan dönmek isteyen oyunculara ben diyorum ki arkadaşım dönme. Nedeni şu. Şimdi siz belki bilmezsiniz. Belki lonca liderleriniz bilir. Bizler çok yaptık. Çoğu zaman rahat uyuyamayız. Niye? Loncayı bırakıyorsun kendi haline. Gece Titanlar bizim oyuncuların tepesinde. Bakın iyi dinleyin. Düşünün ya, evde rahatça yatıyorsunuz. Kendimi baz almıyorum bak. Oyuncuları baz alıyorum. Rahatça evinizde yatıyorsunuz. Tak bir bakıyorsunuz ki başkan seni arıyor. Niye? Bir olay var, bir şey var sıkıntılı bir durum var. Seni arıyor gecenin 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i kaçıysa. Ben bir tane oyuncunun da bana şunu dediğini duymadım. Ya başkan, ya reis sen beni arıyorsun ama hayırdır? Sen bu saatte beni nasıl rahatsız ediyorsun dediğini ben duymadım. Bak. Normal yaşantında işinden evine gittiğinde biri seni aradığında geç saatte aradığını düşünsene. Ne dersin? Dersin ki ya ben evli barklıyım. Beni arayıp rahatsız etmeyin. Eşim rahatsız oluyor falan dersin. Bak işin olayın aradaki farkına bak. Ama bu oyunda adamı 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı, sabahın körü 7'si aradığında adamlardan bir tanesi bana kalkıp da demedi ki ya başkan beni niye arıyorsun? Bırak hadi sıfırlasınlar. Umurumda değil ki dediğini ben duymadım. Niye? Bu işler emek işi. Adam senelerini buraya veriyor. Önemsemediği bir şey olmasa kalkıp da bize ses çıkarır değil mi? Söyler değil mi? Beni aramayın kardeşim. Beni sıfırlasalar da beni aramayın. Ne olacak? Askerse basarım. Ama sıfırladıkları askeri kaç seneye basıyor? Adam belki bir seneye basacak. 50'ye 60'ya askerini atıyorum sıfırlasalar. Belki adam bir seneye basacak. Sonuçta adam emek vermiş. Ya bu gibi durum var yani. Düşünün aradaki farkı. Niye ben bu konuda ya işte arkadaşlar birbirinize zarar vermeyin dediğimi burada anlayın. Ya şimdi tamam yabancılara vuruyoruz ama adamlar yabancı. Hiç olmasa burada birbirimizi anlayalım.
Buna gerek var mı? Aha. Başka loncadan gitmiş oraya savaşa. Ya arkadaşlar karışmayın. Karışacaksanız da deyin ki arkadaşım savaşmayın. Yapmayın böyle şeyler. Girmeyin. Bir türlü insanlara bunu anlatamıyorum. Buradaki iş kime düşüyor? Arkadaşlar böyle bir şeyle konuşun, söyleyin liderlerinize. Deyin ki böyle bir olay var, biz kapatamıyoruz. Böyle bir arkadaş var. Bak ben buradayım. Bana yazanlar çizenler oluyor. Bak ben söylüyorum, ben buradayım. Liderinize söyleyin. Deyin ki böyle bir olay başımıza geldi. Şimdi krallıkta çarpışıyoruz. Biz bu olayın içinden çıkamıyoruz. Bir tane aramıza aracı sokalım. Anlaşma için. İletişim için. Birini aramıza koyalım. Gelin bana 2 lonca da aynı şekilde takılsın. Ya da bir loncanın lideri gelsin böyle desin ki ya biz uzlaşmak istiyoruz. Ama karşı taraf bize tepki gösteriyor. Bize şöyle yapıyor falan filan. Gelin bana danışın. Söyleyin bana. Konuşuruz. Adamlarla görüşürüz. Ne dediklerine bakarız. Ona göre yön çizeriz. İki taraf arasında bak şu gidişat yanlış. Çünkü bir hafta BT loncası aldı, bir hafta DK loncası aldı. Şimdi soruyorum size, kendi kaptanlarınız mı aldı üssü? Kendi lonca kaptanlarınız mı aldı üssü? Hayır. Dışarıdan gelen kaptan oyununu oynadı, sizin askeriniz kesildi. Birbirinize küfürleşmeniz devam edecek, kavganız devam edecek. Yani burada bunun ortası sonu yok, bunun bir şeyi yok. Aynı şekilde devam edecekler. Geçen hafta onlar size güldü, bu hafta siz onlara güldünüz. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bir video aldığım zaman, bir şey yaptığım zaman bunu sadece atıyorum buradaki insanlardan ibaret zannetmeyin. Biz sadece burayı görüyoruzdur. Belki başka krallıklarda da o kadar Türk loncası birbirine vuruyordur, şey yapıyordur falan filan belli değildir, görmüyoruzdur. Ama buraya denk gelmiştir. Ben kalkıp da bu insanlara da ya bu insanlar şöyle böyle suçlular, şöyleler, böyleler falan filan değil. Kendileri oyun olarak görüyorlarsa görsünler ama loncalarındaki insanlar şu durumdan rahatsızlardır, emin olun. Emin olun rahatsızlardır. Şu işin içinden acaba nasıl çıkarız diye düşünen o kadar insan vardır ki gelin bana sorun. Ne yapacaksınız siz üst loncası olup ya? Şu zamanda üst loncası olmak zor. Bugün tuttun, yarın başkası gelir senden alır. Başkası gelir senden alır. Ha, atıyorum bu işin farklı yolları da yok mu? Atıyorum diyelim ki ben kızdım. Sinirlendim bu işe. Niye böyle yapıyorsunuz? Adamlar durmuyor mesela. Ya ben farklı düşüncelerde olsam var ya loncayı alır gider ortalarına girerim. Loncayı alır ortalarına girerim. Derim ki ne sana üst var ne sana üst var. Kendi şeyinizde oynayın. Yani gider aralarına istesem girerim. Ama ben böyle bir şeye hiçbir zaman dahil olmam. Ama şey olarak, lonca olarak diyorum. Girerim. Kimseye de vurmam. Ama üst hisar savaşlarına gelirlerse herkesin içinden geçer giderim. Dışarıda o kadar tanıdığım kaptan var ki bu Temur falan 1-2 tanesi. Yani biz o kadar sene arkadaşlar, şimdi ben tepkiyi bunlara göstermiyorum. Ben hepinize gösteriyorum. Kafa açınızı düzeltin. Oyuna bakış açınızı düzeltin. Bakın ben 9 sene bu oyunu oynadım. 7 sene üst loncalığı yaptım. Üst loncalığı yaptım 7 sene. Saat kaç olursa olsun geceleri uyumasa bile saatimiz o saatte alarm kurup kalktığım oldu. İşte savaş beklemezken bir anda savaşa tutuştuğumuz oldu. Ya 10 dakika içerisinde kaptan bulmak zorunda kalıyorduk. Yani düşünün. Bazen bazı videolar yapmışım. Şimdi videolarda şöyle geçiyor. İşte savaşıyoruz. Videodayız. Bir yandan. Ben o ara var ya Lonca'nın gruplarına yazıyorum. İşte milleti ayaklandırmaya çalışıyorum. Kaptanlarla görüşüyorum. Dışarıdan kaptanları çekiyorum falan. Yok rapor alamamışım. İşte içtimai asker atamamışım falan filan. Böyle durumlar yaşadığım çok oldu.
Yani diyorum 7 sene üst loncalığı yaptım. Arkadaşlar bir şey yok. Bir şey yok. Şu anda tutmuyorum mesela. Şu anda üst tutmuyorum. Üst savaşına girmiyorum mesela. Yani başınız göğe yükselmiyor. Bir de şu var. Lan derebeyi olsam bile arkadaşlar oyunun bir saçmalığını ben size söyleyeyim. Oyun derebeyine bir halt vermiyor. Bir halt vermiyor. Bu oyunun da deseniz ki en nefret ettiğin şey, en kızdığın nokta ne? Oyun derebeyine hiçbir halt vermiyor arkadaş. Böyle bir saçma sistem yok. Derebeyi sadece derebeyi ünvanı kullanabiliyor. Araştırma ünvanı kullanıyor mu? Eğitim ünvanı kullanabiliyor mu? Başka bir şey kullanabiliyor mu? Bana bir söyleyin. Kullanamıyor. Peki bana şunu söyleyin. Derebeyi üste aldı. Sandıklar falan var şurada. Ünvanlar, ödüller. Sandıklardan derebeyine veriliyor mu? Herhangi bir sandıktan arkadaşlar, buradaki sandıklardan derebeyi alabiliyor mu? Bana bir söyleyin. Alamıyor. Ya böyle bir saçma sistem var ya. Oyun sadece sana derebeysin demesiyle alakalı. Bu kadar. Başka bir önemli bir noktası yok. Bu kadar ahım şahım milletin birbirini kırmaya e, devam etmesine gerek yok. Bir şeyleri artık anlayın. Şimdi videolarda bazen ayırıyorum. Yeni oyuncular, eski oyuncular falan. Şu an benim kitlemin çoğu eski oyuncu elbette. Ama bakıyorum adam laftan anlamıyor. Ben videoyu çekiyorum, videonun altında şey yazıyor. Ya reis bu kadar takılma, vur gitsin. Ya vuran vuruyor işte. Ben vurmuyorum arkadaş. Ben şimdiye kadar bu şekilde gelmedim. Kendi loncamın oynamasına bile müsaade etmemişim. Niye? 10 tane Türk loncası düşünsenize, krallığıma gelmiş, hedeflere bak. Bir de bizim krallıkta ne oluyordu? Türk loncasını yakıyorlardı, biz yardıma koşuyorduk. Siz şimdi burada birbirinizi kırıyorsunuz ha. Yabancı kaptanlar size kaptanlığa geliyor. Onlar zevk için, siz de işte gururunuzu kurtarmaya çalışıyorsunuz bir şekilde. Gelin deyin ki arkadaş bu şekilde bir durum var. Biz işin içinden çıkamıyoruz. Müdahale et, el at, gol at. Biz de görüşüp konuşalım. Bu şekilde gitmez. Yani arkadaşlar şimdi birçok konuya değindim. Zaten videoyu da uzattım. Dediğim gibi bazen sinirleniyorum. Şu anki olduğu gibi biraz sinirlendim. Çünkü niye? Geçen hafta gördüm. Belki dedim geçen hafta bu iş bitmiştir. Devam etmez. Aynı şekilde devam ediyor ve bir sonraki haftada devam edecek illaki. Bunlar kudretleri birbirine yakın bu loncaların. Bunlar belli ki bu işleri devam ettirecekler. Yapmayın etmeyin. Başka zihniyeti kötü insanlar çıkar. Gelir dediğim gibi bak ben gelmiyorum. Saygımdan dolayı. Ben böyle işlere de zaten girmiyorum. Gelir aranıza girer. Türk loncasıyla da gelir bak. Üçüncü bir Türk loncası gelir girer aranıza al ikinizi de vurur. Başka yabancı lonca zaten yarın öteki gün gelip girecek. Hepinizi vuracak. Böyle işler biz zaten gördük geçirdik. Böyle işlere böyle toplara kimse girmesin. Ben bu loncalara sadece bahsetmiyorum arkadaşlar. Herkese bunu bahsediyorum. Şu video kimin önüne denk geldiyse, şu konuşmalarımı kim dinliyorsa bu konulara dikkat edin. Ben burada boşuna bunu söylemiyorum. Bu insanların ya savaşsın etsin falan filan derken adamın anasına, babasına, karısına, kızına küfürler yağarken gel bak bir de. Bu o şekilde değil yani. Bu adamlar üstü aldı geçti. Hadi üst kapandı gibisine değil. Şu an globali yardırıyorlardır. Aa bak gördünüz mü? Üstü aldık deyip devamı geliyordur. Bu sadece buradan ibaret değil. Arkadaşlar kendinize çeki düzen verin. Bakın size söyledim. Kendi loncamın yabancı çoğunluğunun yabancı olduğunu, ben bile insanlara nasıl davrandığımı, demedim ki oyuncularıma
Yabancı oyuncularıma şunu demedim. Arkadaşlar ben sizi işte adamları normalde kısıtladım. Oynamalarını kısıtladım. Hangi krallığa gidersek Türk loncaları gördüler mi? Diyorlardı ki otomatikmen herhalde biz bunlarla müttefiyiz. Onlar bile bu şekilde derken bunlar iki tane Türk loncası aynı krallığa geldi mi bunlar birbirlerini yiyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Görüşün, konuşun. İşin içinden çıkamıyorsanız ben buradayım. Gelin bana deyin ki böyle böyle olay var. Biz anlaşmak istiyoruz. Konuşalım. Yoksa bu şekilde gitmez. İnsanlarınıza yazık. Yoksa sizin giden 2 tane 3 tane askerinizle alakalı bir durum değil. İsterse her galeden 10 askeriniz ölsün. Ne olacak? Asker normalde basılır. Emeği de belli bir yerde geçtim. Şuradan bahsediyorum. Buradaki olay daha da farklılaşıyor. Bu insanlar birbirlerini yiyorlardır o krallıkta. Böyle işlere dikkat edin. Yapmayın. Başkaları gelir, dediğim gibi aranıza girer. Bir tane yabancı lonca gelip de üssü aldığı zaman bakacaksınız ki ikinize de kalmamış. Vallahi söyle insanlar yine arkadaşlar yine diyecekler ki herkes işine baksın. Ya derseniz değil. Ama bizim de işimiz bu. Gördüğünüz gibi yarı yarıya hisarlara almışlar. Bizim de işimiz bu. Yapacak bir şey yok. Biz insanlara doğruyu göstermeye, söylemeye çalışacağız. Siz de isterseniz yanıltın, yanlışı söylemeye çalışın. Eğer ki oyuna emeksiz oynuyorsanız, emeksiz oynadığınızı düşünüyorsanız eyvallah. Siz haklısınız. Eğer ki loncanızdan, kendi oyuncularınızdan birileri küfür yemiyorsa, kavgaya bulaşmıyorsa, eğlence, güllük gülistanlık gibisinden bir savaş geçiriyorsanız orada, eğer içinizde bu loncalardan birine bahsediyorum ya da başka krallıkta aynı şeyler düşünenler varsa, güllük gülistanlık, işte kavga gürültü yok, küfürler yok, bir şeyler yok diye geçiniyorsanız içinizden yine siz haklısınız. Ama bu tür şeyler dönüyorsa kusura bakmayın ben haklıyım. Böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yine bana yazan çizenler oldu. Yardım için. Baktım krallığa. Yani ben böyle işlere girmem. Girmeyi de düşünmüyorum. Bakalım yarın öteki gün ne çıkacak, ne yapacaklar. Ben buradayım dediğim gibi. Dileyen olursa işe el atarız. Umarım sözlerimden bir şey çıkarırlar. Bir şekilde insanlara yardımcı olmayı isterim. Umarım oluruz da. Ama bu şekilde devam ettirmeyin. Bu bir oyundan ibaret değil bana göre. Yattığınızda, kalktığınızda rahatça takılamıyorsunuz. Kalkan almadan oyundan çıkamıyorsunuz. Düşünün ya oyuna bakmadan edemiyorsunuz. Bir gün oyuna girmeseniz kalkanınız yoksa bir de acaba ne oldunuz? Emeğiniz nereye gitti? Ha zarar görmeseniz diyeceğim tamam. Ama dediğim gibi burada biraz da iş farklılaşıyor. Şu an orada kavga, gürültü, kıyamet. Ne oldu gördünüz mü? Ne yaptık? Bu hafta sizi aldık bilmem ne. Bu kavga gürültü orada devam ediyordur. Onun için bu loncaların dışarısındaki insanlar sakın ola müdahaleye kalkışmayın. Karışmayın. Birçok krallıkta bu gibi şeyler devam ediyordur. Ben bu videoyu yaparken dediğim gibi senelerdir oynuyorum. 9 senedir ben bunu oynuyorum. Bu insanların yaptığı gibi
hiçbir zaman yapmadım. Biz denk gelmedik mi üst loncalarıyla kafa kafaya? Geldik. Geldik ya. Ama bu şekilde hiçbir zaman ben bu şekilde davrandığımı ben hatırlamıyorum. Kimseyle bu şekilde biz vuruşmadık. Siz de isteseniz vuruşmazsınız yani. Yani bir şekilde bu insanların düzelmesi lazım. Sadece bu loncadaki insanlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu video kime denk geldiyse bu şekilde oynamaya gayret gösterin. Ya, kalen küçüktür, yarın öteki gün büyüyecektir. Şu kalesi küçük olanlar her zaman şunu diyor. Bakın Yeni Krallık'taki insanlara baksanız mesela, adamları sıfırlıyorlar, liderlerini alıyorlar. Adam ölmüş, bitmiş gibi takılıyor. Aha liderim gitti. 2 saat içerisinde dönecek halbuki ya. Seviyesi 25 değil. 2 saat, 3 saat içerisinde atıyorum lideri dönecek. Zannediyor ki çok uzun zaman. Liderim nereye gitti? Esir almışlar falan filan. Yani dikkat edin. Herkesin emeği farklı. Yarın öteki gün onlar da büyüyecek. Şu an işte bize saldırmasınlar, yapmasınlar diye o küçük kaleler bakıyorlardır ama yarın öteki gün onlar da büyüyüp, yarın öteki gün onlar da kaptan kalelere sahip olup bu bir oyun ya, vur gitsin yapabiliyorlar. Bunun için diyorum ki yapmayın arkadaşlar. Beni takip eden insanlar, şu videoyu izleyen insanlar bu şekilde davranmayı bırakın. Bunun bir devamı yok. Yazık insanlara. Ya senin benim insanıma yazık. Arkadaşlar bu şekilde zaten uzun bir konuşma oldu. Tam canlı savaşa denk geldik. Biraz da sinirlendim. Çünkü ben insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Ya ben yapmadım ya. Ben yapmadım arkadaşlar. Ben loncamdaki yabancı insanlara oyun oynatmadım ya. Oynatmadım. Peşimden gelen insanlara sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Şöyle böyle. Ya yapmadık. Sürtüşenler oldu. Bu loncamdaki insanlardan oldu. Ama her zaman müdahale ettim. Biz bu hale gelmedik. Biz bu hale gelmedik. Ya çok uzun video yaptım da. Neyse bir tane daha olay anlatayım peki size. Şimdi arkadaşlar seneler önce, şimdi zaten ben bu videoyu hazırlarken bu videoları zaten izleyenlerin içerisinde bu insanlar da oluyor. O loncalardaki o lonca liderleri bile takipçilerin arasında. Bu videoları zaten görüyorlar. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Dediğim gibi biz krallık eskiden geziyorduk. Her gittiğimiz krallıkta üssü alıyorduk. Her gittiğimiz krallıkta üst savaşı yaparak alıyorduk. Şimdiki gibi değildi. Herkesin kaptanı kendineydi. Yani atıyorum mesela şimdiki gibi göç yoktu. Bu Temur geldi mesela bir parşömene gitti. Öteki Zübeyir gitti mesela bir parşömene gitti. Eskiden öyle değildi. Eskiden adam gidiyorsa parşömen harcıyordu gerçekten. 20 tane 30 tane yani kaptanların kudreti oluyordu. 20 tane 30 tane 40 50 tane oluyordu ya. Biz öyleydi. Benim en düşük gittiğim krallık 35 göçle gidiyordum ben. Düşünün. 10 tane Türk loncası peşimde aynı krallığa geldi doluştular. Aynı zaman içerisinde değil, farklı geliyorlardı. İşte bir gün bir tanesi geliyordu. Bir hafta sonra öteki geliyordu. 2 hafta sonra öteki geliyordu. Şimdi arkadaşlar birkaç kere şöyle bir şey yaşadım. Bir tanesini söylüyorum. Krallıkta dolduk. Yani sürekli oyuncuların problem yaşamaya başladılar. Çünkü kaynağı asker gönderiyorlar, biriyle takışıyorlar. Bir şey yapıyorlar, biriyle takışıyorlar. Bak. Şuraya iyi dikkat edin. Ben güçlü olaraktan
derebey olaraktan ben şunu yaptım. Dedim tamam arkadaşlar. Burası doldu mu? Doldu. O zaman biz buradan çıkalım. Madem sorun yaratacağız. Madem lonca sorun yaratmaya başladı. Sürekli bir onunla takışıyoruz, bir de onunla takışıyor falan filan. Dedim biz buradan gidiyoruz. Klanlara, loncalara yazdım. Dedim ki arkadaşlar, klan liderlerine, lonca liderlerine yazdım. Dedim ki arkadaşlar biz gidiyoruz. Aradan çekiliyoruz. Hani güçlü olaraktan sizler burada bu krallığı kendiniz anlaşarak yoluna sokun. Kendiniz götürün bu işi. Konuştuk. Ondan sonra oraya karışmadım. Çünkü gittiğim krallıkta da zaten aynı zamana savaş denk geliyor. Bizim bu eski krallıkta göç ettim mesela. Aynı zamana üst savaşı denk geldi. Şimdi ben aklımdaki düşünce, şimdi düşünün, Lonca'daki krallıktaki loncalar Hisar falan daha almamış olanlar vardı falan derken şimdi biz çıkar çıkmaz bu sefer şey oldu. Ya üst bize kaldı. Öteki dedi ki üst bize kaldı. Aralarında anlaşmazlık olmadı. Bakın o kadar lonca arasından. Böyle bir şey yaşadık. Biz gittik. Oradan da daha müdahale olamadım. Daha ne yapabilirim? Adamlara burayı bırakmışım. Tamam. Bu adamlara kalsın burası. Biz oradan çıkalım dedim. Loncayı topladım gittim. Dediğim gibi gittiğim krallığa 35 göçle gidiyorum en az. Ben gittikten sonra o hafta oradaki ilk üst savaşında üst savaşı çıktı kendi aralarında. Kendi aralarında üst savaşı çıktı. Birbirleriyle savaştılar. Birbirleriyle savaştılar. Sonra anlaşamadılar. Hepsi dağıldı. Bütün loncalar aralarında dağıldı. Yani oradaki insanları tutan aslında bizmişiz. Hani biz birileriyle kendi oyuncuların bazen sürtüşmeye giriyormuş falan filan ama o kadar loncayı oralarda tutan bizmişiz. Biz aradan çıkınca birbirlerini yediler. Şimdi bu krallıkların çoğunda böyle iş var. Yabancı lonca çıkıyor aradan. Yabancı lonca çıkıyor aradan. Normalde onlar onlara yanaşamazlar. Nedir ki gücümüz yetmiyor. O büyük lonca aradan çıktıktan sonra bunlar biz alacağız mevzusuna da dönüyor iş. Yani güllük gülistanlık anlaşarak yapacakları işi bir bakmışsın ortalık karışarak yapmışlar. Yani işleri çıkılmaza sokmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben bile rahat ettiğim yerde, düzgün oynadığım krallıkta hiç yere yokken kendi insanlarımızdan birilerini bizim oyuncularımız rahatsız etmesin. İşte yakmasın, vurmasın, adamlarla kavga etmesin, yazışmasınlar bir ton diye loncayı alıp çıkan bir insanım yani. Şimdi denk geliyorum ki millet birbirini kırıp geçiriyor. Vallahi böyle arkadaşlar. İnşallah nasihat alınır. Diyecek fazla bir şey yok. Bu hafta böyle bir videoyla gündeme geldik. İnşallah devamı olmaz. Temennilerimi sunuyorum. Böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.